Cümleten selamünaleyküm hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş dikişsiz patik modelimin baştan sona anlatımını yapacağım. Hanımlar, ben patiğimde böyle elimde yarım kalmış iplerim vardı. Onları kullandım. Bu iplerimi değerlendirdim. Ana renk olarak da yeşil ipimi kullandım. İplerimi hemen şöyle bir kenara alıyorum. Kullandığım şişlerimi ise 3 numara böyle kısa 2 şiş ile patiğimi yaptım. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen sizlere modelimi göstereceğim. İşte hanımlar, modelim bu şekilde. Böyle minik puantiyeli çok güzel bir model oldu. Yapılışı da gerçekten kolay. 5 şiş patik bilmeyen hanımların rahatça yapabileceği bir patik oldu. Hemen tabanımızı göstermek istiyorum. Patiğimin tabanı bu şekilde. Görüldüğü üzere yine dikişimiz yok. Patiğimin topuk kısmı yine bu şekilde. Böyle ayakkabı tarzı çok hoş, tatlı, şirin bir model oldu. Sizler elinizde böyle yarım yamalak ipleriniz varsa bu tarz bir patik yaparak değerlendirebilirsiniz. Hanımlar, bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Büyük yapmak isteyenler yan haroşa sayılarını fazla yapabilir. Küçük yapmak isteyenler bu yandaki haroşa sayılarını azaltabilir. Ya da hanımlar mutlaka size tavsiyem ayağınızı ölçerek yapın. Çünkü o şekilde çok daha iyi doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. Hanımlar, patiğimize burun kısmından başlayacağız. Yeşil ipimle başlıyorum. 6 ilmek olarak başlayacağım. Patiğimde baştan sona haroşa örgü uygulaması yapıyorum hanımlar. Ben haroşa örgümün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek elde ediyorum. Sizler örgünüzün her iki tarafında da ters örgü örerek haroşalarınızı oluşturabilirsiniz. Hemen 6 adet ilmek atarak başlayacağım. Biraz gevşek bir başlama yapıyoruz hanımlar. İlmeklerimi gevşek bırakarak patiğime başlıyorum. Bu şekilde şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5 ve 6. ilmeğimi de attım. Hemen bu ipimin ucunu da şöyle kendisine bağlayacağım. Şuraya patiğimi sonradan açılmasın diye. Burada kalan fazla ipimin ucunu da şöyle kesmek istiyorum. 6 ilmeğimi attım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İlk ilmeğimi bakın şu şekilde örmeden alıyorum. İpimiz hanımlar şöyle önden gelecek şekilde ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Kenarlarda tırtıklı bir görüntü oluşması için. Sonra diğer ilmeklerim haroşa olduğu için düz olarak örüyorum. Bu şekilde 6 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümde hanımlar ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumu şöyle kabul ediyorum. Başlangıç ipim eğer sol taraftaysa ön yüzdeyim demektir. Ön yüzde artırmalarımızı yapıyoruz. Artırmalarımızı ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle yapıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya ipimi parmağıma dolayıp bir adet ilmek attım. Artırmamı yaptım sağ kenardan. Şimdi de son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Yani aradaki 2 ilmeğimi de örüyorum. Tekrardan ipimi parmağıma dolayıp buraya bir adet ilmek atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi şu anda 8 tane ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Bakın ipim şöyle yandan geliyor. Kenarlarımızda tırtık görüntü oluşuyor. Sonradan buralardan ilmek çıkaracağız. Çünkü taban yaparken. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım hanımlar. Arka yüzde artırma işlemi yapmıyoruz. İlmeklerimizi düz olarak örüyoruz hepsini. Artırma işlemi sadece ön yüzde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Hanımlar, tekrar artırmayı yapacağız. Hem de 10 tane ilmek olacak bu sıramızda ve tam ortaya da modelimizi kuracağız. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım yine. Bakın kenarlarda böyle tırtık görüntümüz var. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen buraya bir tane ilmek attım. Artırmamı yaptım. Artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. Bir ilmek daha örüyorum. 4 ilmeğim oldu burada. Sonra hanımlar bakın ilk puantiyemi sarı ile yapmışım. Sarı ipimi alıyorum. Buraya 2 ilmek sarı örüyorum. İlk modelimi burada başlatıyorum. 2 ilmek sarımı buraya örüyorum. Hemen sarı ipimin ucunu şöyle yeşil ipime bağlayacağım. Patiğimiz sökülmesin diye buraya 2 tane düğüm atıyorum. 2 tane sarı ördükten sonra tekrar yeşilimi aldım. Yanına bir ilmek daha yeşil ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine artırma yapmayı unutmuyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz olarak yeşil ipimle örüyorum. Ön yüzde modelimizin ilk sırasını yaptık. Hanımlar, arka yüzde de şöyle ilmekleri gördüğümüz renklerle öreceğiz. Yine bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Sarı rengime geldiğim anda yeşil ipimi patiğimin arka yüzünde ters tarafta bıraktım. Şöyle yeşilin altından geçirerek çaprazlamasına sarı ipimi alıyorum. 2 ilmek sarımı yine sarı ipim ile örüyorum. Tekrar sarı ipimi arka yüzde bıraktım. Yeşilimi elime alıyorum. Şişimde kalan 4 yeşil ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum.
Şimdi yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrar artırmalara devam edeceğiz. Bu aşamada ilk kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen artırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Yanına bir ilmek daha ördüm. Artırdığım ilmekle birlikte kenarda 4 ilmeğim oldu. Modelimin puantiyemin ikinci sırasını yapacağım şimdi. Böyle yeşilin altından alarak çaprazlamasına sarı ipimi alıyorum. Bu sıramızda da 4 ilmek sarı örüyorum. Sarı ipimi bıraktım. Tekrar yeşilimi alıyorum. Hemen bir ilmek daha yeşil ördüm. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Hemen buraya bir tane daha artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yeşil ipimle örüyorum. Artırmalarımız hanımlar şişimizde 26 ilmek olana kadar devam ediyoruz. Yeniden döndük, arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. 4 yeşilimi ördükten sonra yeşilimi arkada bıraktım. Sarımı alıyorum. 4 sarı ilmeğimi yine sarı ipim ile örüyorum. Sarı ipimi tekrar bakın arkada bıraktım. Yeşil ilmeklerime geldim. Kalan 4 ilmeğimi de yine yeşil ipimle örüyorum. Geri dönüyoruz. Şişimizde şu anda 12 ilmeğimiz oldu. Tekrar artırmalarımızı da devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Hemen artırmamı yapıyorum. Yanına bir ilmek daha yeşil ipimle ördüm. Sonrasında hanımlar bakın 4 ilmek oldu. Bir ilmek daha örüyorum 5. 4 tane sarı ilmeğimi yine bu sıramda 4 tane sarı olacak şekilde öreceğim. 4 sarımı sarı ipimle örüyorum. Tekrar sarıyı bıraktım. Yeşil ipimi alıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar yine bakın ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yeşil ipimle örüyorum. Ön yüzde yine modelimizi yaptık. Tekrar dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane ilmeğim vardı yeşil ile örüyorum. Bakın arka yüzdeyim. İpimi arka tarafta bıraktım. Çaprazlamasına şöyle sarı ipimi alıyorum. 4 sarı ilmeğimi sarı ipimle öreceğim. Arka yüzde hanımlar model kurulumu yok. İlmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Bakın tekrar sarıyı bıraktım. Yeşilimi aldım. Şişimdeki 5 ilmeğimi yeşil ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın 3 diş oldu burada sarı modelim için. Bu puantiyemin son sırasını yapacağım şimdi. Yine öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı tabii ki de unutmuyorum. Burada ilmeğimi attım buraya. Sonrasında hanımlar sarı ilmeğime kadar öreceğim. Bakın buradaki bir tane sarımı da yine yeşil ile örüyorum. Şimdi tam ortaya 2 tane sarı öreceğim. 2 ilmek sarı. Tekrardan burada 4 tane sarım vardı. Ortadaki 2 sarıyı sarı ile ördük. Diğerleri yeşil oluyor. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Yine artırma yapmayı unutmuyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum. Geri döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yeşillerimi yeşil ile öreceğim arka yüzde. Sarı ilmeklerimi de sarı ile öreceğim. Bakın yeşilimi arkada bırakıyorum. Çaprazlamasına sarı ipimi aldım. 2 ilmek sarımı örüyorum. Tekrar sarıyı arkada bıraktım. Yeşilimi aldım. Kalan ilmeklerimi yeşil ipim ile sıra sonuna kadar örüyorum. İlk puantiyemizi böylece bitirmiş olduk hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Puantiyeler arasında birer de normal yeşil haroşamız var. Bu sıramızda puantiyemiz bitti. Artık puantiye yapmıyoruz. İlmeklerimizi yeşil ile öreceğiz. Tabii ki de ikinci ilmekten sonra artırmamı yapıyorum. İlmeklerimi yeşil ipim ile örüyorum. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Tekrardan artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine yeşil ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Bakın şeklimiz oluşuyor. İlk puantiyemizi yaptık. Arka yüzdeyiz hanımlar. Arka yüzde artırma işlemi yok. Yine ilk ilmeğimi alıyorum bu şekilde. İlmeklerimi sıra sonuna kadar yeşil ipim ile haroş olarak yani düz olarak örüyorum. Evet hanımlar, ilk puantiyemizi yaptık. Şimdi ikinci puantiyemize geçeceğiz. Bunun için de öncelikle şu beyaz ipimi ayarlayacağım. Şuraya hemen beyazımı koyuyorum. Bu aşamada hanımlar şöyle yapıyorum yine. Bakın kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hanımlar buraya tekrar artırmamı yaptım.
Burada artırdığım ilmekle birlikte 3 ilmeğim oldu. Sayarak gidiyorum. 4. ilmeğimi de ördüm. 5, 6. İkinci puantiye desenimizi kurarken 6 ilmek örüyoruz. Artırdığımız ilmekle birlikte toplam 6 ilmek. Sonrasında ikinci puantiyemi yapacağım. 2 ilmek beyazımı örüyorum. 2 ilmek beyaz. İkinci puantiyelerimizi başlatıyoruz. İkinci puantiyemizden 2 tane yapacağız buraya beyazdan. Hemen beyaz ipimin ucunu da burada yeşilime bağlıyorum. Model arasında hanımlar 4 tane yeşilim var. 1, 2, 3, 4. Sonra tekrardan beyaz ipimi alıyorum. 2 ilmek daha beyaz örüyorum buraya. İkinci puantiyemi de yaptım. Şimdi de son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yeşil ipimle düz olarak örüyorum. Tekrardan geri dönüyoruz. Hanımlar yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örüyoruz. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipimle örüyorum. Beyaz ilmeklerimi de beyaz ipimle. Hemen şöyle bıraktım yeşilimi, beyazımı aldım. 2 ilmek beyaz örüyorum. Tekrar beyazımı bıraktım. Yeşilimi alıyorum yeniden. Aradaki 4 yeşilimi yine yeşil ipimle örüyorum. Arka yüzde hanımlar ilmekler gördüğümüz gibi örülüyor. Bir desen, bir detay, hiçbir şey yok. Tekrar beyazımı bıraktım. Yeşilimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi de yeşil ipim ile sarhoş olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Tekrardan geri döndük hanımlar. Puantiyemizde şimdi ikinci sıramızı yapacağız. 2'şer tane beyaz ilmeğimiz vardı. Bu sırada sağlarındaki ve sollarındaki birer tane yeşili de beyaz olarak öreceğiz. 4'er tane beyazımız olacak. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi de yine örüyorum. Artırmamı hemen yaptım yine. Sonrasında beyazımın önündeki bir yeşil ilmeğime kadar öreceğim. Yani kenardan yine 6 adet ilmeğimi örüyorum. Şöyle çaprazlamasına bakın. Beyazımı aldım. 4 ilmek beyaz örüyorum. Bu defa model arasında 2 tane yeşilim kalıyor. Tekrardan buraya 4 ilmek daha beyaz örüyorum. Tekrardan şu yeşilimi elime aldım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tabii ki artırmamı yapıyorum hemen buraya. Kalan 2 ilmeğimi de yeşil ipimle örüyorum. Bu şekilde. Geldik arka yüze. Yine arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. Yeşil ilmeklerimi yeşil ipimle örüyorum. Bakın arka yüzde bıraktım yeşil ipimi. Beyazımı aldım. 4 beyazımı beyaz ipimle örüyorum. Tekrardan beyazımı arkada bıraktım. Arada 2 tane yeşilim var. 2 yeşilimi yine yeşil ile örüyorum. Tekrar yeşilimi arkada bıraktım. Beyazımı aldım. 4 beyazım var. Gördüğünüz gibi hanımlar arka yüzde yapılacak başka bir işlem yok. Tekrardan beyazımı bıraktım. Yeşilimi alıyorum. Kalan ilmeklerimi de yeşil ipim ile örüyorum. Yeniden ön yüze geldik. Bakalım hanımlar kaç ilmeğimiz olmuş? 6 ilmek burada vardı. 10, 12, 4 ilmek burada 16, 6 ilmek burada 22 ilmeğimiz olmuş. 26 olana kadar artırmalara yine devam ediyoruz. Tekrardan yine ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yapıyorum. Buradaki 4 beyazımı yine beyaz olarak öreceğim. Bakın beyazlarıma kadar ördüm. Ön yüzdeyim yine 4 beyazımı beyaz olarak örüyorum. 2 tane yeşilimi yeşil örüyorum. 4 beyazımı beyaz örüyorum. Tekrardan yeşil ipimi aldım. Kalan ilmeklerimi de yeşil ipimle öreceğim. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğim. Tabii ki de artırmamı yapacağım. Bu şekilde artırmamı yapıyorum. Bu şekilde. Şu anda da 24 ilmeğimiz oldu. Geri döndüm. Arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Bu şekilde. Yeşil ilmeklerimi yeşil ile örüyorum. Beyaz ilmeklerimi de beyaz ile örüyorum. Dört beyazımı ördüm. Beyazımı bıraktım. Tekrar yeşilimi alıyorum. 2 yeşilimi yeşil ipimle örüyorum. Tekrardan bıraktım yeşilimi. Beyazımı alıyorum. 4 beyazımı beyaz ile örüyorum. Yine beyazı arkada bıraktım. Yeşilimi aldım. Kalan ilmeklerimi de yine yeşil ipimle örüp arka yüzde sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. Şimdi ön yüzdeyiz hanımlar. Döndük. Puantiyemizin son sırasını yapacağız ve son kez artık artırmalarımızı yapacağız hanımlar bu aşamada. Son kez artırma yapacağız.
Öncelikle yine kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Son kez artırmamı yapıyorum. Ardından ilmeklerimi örüyorum. Bir tane beyaz ilmeğime kadar öreceğim. Bakın bir beyazım, bunu da yeşil ile örüyorum. Tam ortaya 2 tane beyaz örüyorum. Puantiyemin son sırası. Sonrasında hanımlar arada bu defa 4 tane yeşilim var. Diğer puantiyemi yapacağım. Yine tam ortaya 2 tane beyazımı örüyorum. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de yine yeşil ipimle örüyorum. Şu anda şişimizde hanımlar 26 ilmeğimiz oldu. Sayalım: 4, 8, 9 ilmek burada, 10, 11, 4 ilmek burada, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26. 26 ilmeğimiz oldu. Artık artırma işlemi yapmayacağız hanımlar. 26 ilmek olarak patiğimizi öreceğiz. Arka yüzdeyim. Yine ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. Bakın hanımlar, kenarlarda da şöyle tırtıklı bir görüntümüz oluştu. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle öreceğim. Yeşil ilmeklerimi yeşil ile, beyaz ilmeklerimi de beyaz ile. Artırma işlemi artık yok. Yeşilimi arkada bıraktım. 2 ilmek beyazımı beyaz ile örüyorum. Beyazımı arkada bıraktım. Tekrar yeşil ipimi alıyorum. Arada 4 tane yeşilim var. Yeşil ile örüyorum. Tekrardan yeşili bıraktım. Beyazımı aldım. 2 ilmek beyazımı yine beyaz ile örüyorum. Tekrardan beyazımı bıraktım. Yeşilimi aldım. Kalan ilmeklerimi de yeşil ipim ile sıra sonuna kadar haroşa olarak örüyorum. Hanımlar, artık artırma işlemi yok. İkinci puantiyelerimizi de yaptık. Bu şekilde bakın, ilkini sarı ile yapmıştık. İkinci puantiyelerimizi de beyaz ile yapıp tamamladık. Bu sıramızda artık artırma işlemi yok hanımlar. Puantiyeler arasında da bir diş haroşamız vardı. Şimdi bu şekilde 26 ilmeğimize bakın, artırma işlemi yok. Sıra sonuna kadar yine haroşa olarak örelim. Arka yüzde de yine yeşil ipimizi haroşa olarak örüp tekrar ön yüze gelelim. 3. haroşalarımıza başlayalım sonra. Evet hanımlar, ilmeklerimi bu şekilde bir diş haroşa olacak şekilde ön yüzde ve arka yüzde haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi 3. puantiyelerimizi yapacağız. Ben zaten 3 renk kullanmıştım puantiyelerimde: sarı, beyaz ve pembe. Şimdi de pembe ipime geçiş yapacağım. Öncelikle kenardan 6 adet ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Ardından pembe ipimi ekleyeceğim artık. Bu defa üçlü puantiye yapıyoruz hanımlar. 2 tane pembe örüyorum. Hemen yine pembe ipimin ucunu da yeşilime bağlıyorum. Model aralarında 4'er tane ilmeğimiz var. 4 yeşilimi örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 pembemi örüyorum. Araya 4 tane yeşil. Yeniden 2 tane pembemi örüyorum. 3. puantiyemi de yaptım. Şişimde kalan 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum yeşil ipim ile. Bu şekilde hanımlar. Arka yüzde de hanımlar, tekrardan gösterip videoyu uzatmaya da gerek yok. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle öreceğiz. Yani yeşil ilmeklerimizi yeşil ipimiz ile, pembe ilmeklerimizle pembe ipimiz ile arka yüzde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle ördüm geldim. Şimdi pembe puantiyemizdeki 2. sıramızı yapacağız. Her bir puantiye 4 diş haroşadan oluşuyor. Bakın 1, 2, 3, 4. Burada 2. puantiyemize başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. Burada hanımlar ilk 5 ilmeğimi örüyorum. Yani pembemden önceki bir yeşilime kadar ördüm. Sonra çaprazlamasına şöyle pembe ipimi alıyorum. Buraya 4 tane pembe örüyorum. 3, 4. Bu defa puantiyeler arasında 2 tane yeşilimiz var. Tekrardan 4 tane pembe örüyorum. 2 ilmek yeşil örüyorum. Şimdi de son puantiyem için 4 tane pembemi örüyorum. 3 ve 4. Şimdi kalan 5 ilmeğimi de yeşil ipim ile haroşa olarak örüyorum. Ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde. Hanımlar, şimdi arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerde örelim ve gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmekleri ördüm. Tekrar ön yüze geldim. Puantiyemizde 3. sıramızı yapacağız şimdi. Bu aşamada yine ön yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle örüyoruz. Kenardaki 5 yeşilimi yeşil ile örüyorum. Şöyle çaprazlamasına pembemi aldım. 4 pembemi pembe olarak öreceğim. İlmekleri bu sıramda yine aynı gördüğüm renklerle örüyorum. 2 yeşilimi yeşil ile örüyorum.
Tekrardan 4 pembem var. Aradaki 2 yeşilim var. Yeşil ile örüyorum. 4 pembemi de yine pembe ile örüyorum. Şu şimdi kalan ilmeklerimi de yeşil ile ördüm ve ön yüzde sıramı tamamladım. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim ve gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz ve puantiyemizde, pembe puantiyemizde son sıramızı yapacağız. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. Kenarda 5 ilmek yeşilim vardı. Ördüm. Bir tane pembemi de yine yeşil ile örüyorum. Tam ortaya hanımlar şöyle 2 tane pembe örüyorum bu defa. Puantiyeler arasında şimdi 4 ilmek yeşil var. 4 yeşil örüyorum. Araya 2 tane pembe örüyorum. 4 tane yeşilimi örüyorum. 3, 4 ve 2 tane daha pembe örüyorum buraya. Kalan ilmeklerimi de yeşil ipimle örüp ön yüzde sıramı tamamlıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, pembe puantiyemizi de bitirdik. Şimdi yapacağımız işlem şu: ilmeklerimizin hepsini, çünkü puantiyeler arasında bir diş yeşil haroşamız olacaktı. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar bu şekilde haroşa olarak örelim. Arka yüzde de yine haroşa olarak örüp tekrar ön yüze gelelim. Evet, bir diş haroşamı ördüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi 4. sıra haroşalarımıza başlayacağız. Yani tekrar sarıya dönüş yapacağım ben. Bu şekilde şimdi de 4 tane haroşa puan yapacağız. Sarı renkli puantiyemizi yapacağız. Ya söyleyemedim. Bunun için de hanımlar öncelikle kenardan kenar ilmeğim 1, 2 ve 3. Kenardan 3 adet ilmeğimi yeşil ipimle ördüm. Alttan sarı ipimi şöyle kontrollü bir şekilde getiriyorum. Sıkarak getirmeyelim hanımlar. Şöyle buraya tekrardan 2 tane sarı ipimle haroşamı örüyorum. Şöyle sarı haroşamı ördüm. Ardından yeşilimi alıyorum. Model aralarında 4 yeşilim var. 4 yeşil 2 sarı olacak şekilde puantiyelerimizi kuruyoruz. 4 yeşilimi ördüm. Hemen yanında 2 tane sarım var. 4 yeşilimi örüyorum. 2 tane sarım var. Tekrar 4 yeşilimi örüyorum. 4. puantiyem için buraya 2 ilmek sarımı örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi de yine yeşil ipimle örüyorum. Bu şekilde hanımlar 4. puantiyelerimizi de kurduk. Şimdi bu aşamada hanımlar yine puantiyemiz bakın 4 diş haroşadan oluşuyor. Sarı ipimiz ile puantiyelerimizi tamamlayalım. Ardından bir diş yeşil ipimizle örelim gelelim. Sonrasındaki puantiyemizin kuruluşunu da sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, ben sarı puantiyemi bitirdim. Ardından da bir diş yeşil haroşamı ördüm. Tekrardan bakın şöyle beyazıma geçeceğim. Bu defa da beyazdan 3 tane puantiye yapacağım. Bunun için de hanımlar yine puantiyemin ilk sırasını sizlere göstermek istiyorum. Kenardan kenar ilmeğimle birlikte toplam 6 ilmek yeşilimi örüyorum. 4 oldu. 5, 6. Alttan beyaz ipimi alıyorum bu defa. Şöyle yakınlaştırıyorum. Buraya puantiyem için 2 ilmek beyazım ile örüyorum. Bu şekilde alttan bir de kontrollü bir şekilde getirelim hanımlar beyazımızı. 2 tane beyaz ördüm. Sonrasında model aralarında 4 yeşilim vardı. 1, 2, 3, 4. İkinci puantiyemi yapıyorum. 2 tane beyaz örüyorum. Yine arada 4 tane yeşilim var. 2 tane puantiyemi yapıyorum. Yani 2 ilmek beyaz ördüm puantiyem için. Kalan 6 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum. Artık bu sıramızda 3 tane beyaz puantiyemizi yapacağız bu şekilde. Puantiyenin ilk kuruluşunu gösterdim. Şimdi hanımlar bu şekilde beyaz puantiyemizi bitirelim. Ardından da ilmeklerimizi bir diş yeşil ipimizle haroşa olacak şekilde örelim. Evet hanımlar, beyaz puantiyelerimi de bitirdim. Son kez artık pembe puantiye yapacağız. Toplamda 4 tane puantiye kuracağız. Bunu da ilk kurulumunu sizlere göstereyim. Öncelikle kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3. 3 yeşilimden sonra bu defa alttan şöyle kontrollü bir şekilde pembe ipimi getiriyorum. 2 ilmek puantiyem için pembe ilmeğimi örüyorum. 2 tane. Yeniden model aralarında 2'şer tane ilmeğim var. 4'er tane yeşil ilmeğim vardı. 4 yeşil, 2 pembe. Son puantiyemiz artık bu hanımlar. 4 yeşil, 2 pembe örüyorum. Bu 3. puantiye modelimiz içinde. Tekrardan 4 tane yeşil örüyorum. 2 tane pembe.
Kalan 3 ilmeğimi de yeşil ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Son puantiyemizin kurulumunu da yaptık. Şimdi hanımlar pembe puantiyemizde yine diğerleri gibi bitirip gelelim. Ardından bir diş yeşilimizi de haroşa örmeyeceğiz hanımlar. Hemen bilek ayrımına geçeceğiz. Şimdi sadece pembe puantiyelerimizi bitirelim gelelim. Sonra da birlikte bilek ayrımına başlayalım. Evet hanımlar ben pembe puantiyelerimi de yaptım. Pembe ipimin ucunu da kestim şimdi. Hanımlar bir diş haroşa örmedim yeşil ipimle hemen bilek ayrımına geçeceğiz. Şimdi 26 ilmeğim vardı. 13-13 ikiye ayıracağım. Öncelikle ilk 13 ilmeğimi öreceğim hanımlar. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim 3, 4. Burada pembe ilmeğimi de ördükten sonra şu pembe ipimi de yeşilime bağlayayım. Sökülmesin diye patiğimiz. Şimdi 2 tane düğüm atıyorum buraya. Bu şekilde. 4 ilmeğimi örmüştüm. Şu 5. ilmeğim. Şu pencerenin ucunda gizleyerek götüreyim. 6 oldu. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmeğimi örerken hanımlar şu öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini yer değiştirerek örüyorum bu şekilde. 13. ilmeğimi örerken bu bilek ayrımı bölümünde ilmekleri yer değiştirdim. Burada ilmekleri yer değiştirme sebebim şu. Bilek ayrımı daha sıkı ve sağlam oluyor. Hanımlar şimdi önce patiğimizin bu sağ kenarını yapacağız. Buradaki 13 ilmeğimizi öreceğiz. Sonra da sol kenarı yapacağız. Eğer ki benim gibi yedek işiniz varsa bu sol taraftaki ilmekler şişinizde bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden bir tığ yardımı ile ip geçirerek ilmeklerin kaçmasını önleyebilirsiniz. Şimdi bu sol taraftaki 13 ilmeğim bekleyecek. Diğer 13 ilmeğimi öreceğim. Hemen diğer yedek şişimi alıyorum. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi hanımlar haroşa olarak öreceğim. Patiğimizin bu yanlarında da yine haroşaya devam edeceğiz. Bu şekilde. İlmeklerimi gördüğünüz gibi düz olarak yani haroşa olarak örüyorum. Geri dönüyorum hanımlar. Kenarlarda böyle tırtıklı görüntü oluşturmaya devam ediyoruz. İç taraflarda da V şeklinde normal görüntü olacak kenarlarda. Yine kenar ilmeğimi bakın örmeden aldım. Bu 13 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Bakın tekrar geri döndüm. Burada hanımlar ilk ilmeklerimi bu şekilde yapıyorum. Bakın burada V şeklinde bir görüntümüz oluşuyor bu kenarda. Diğer şu kenarda da yine tırtıklı görüntü devam ediyor. Yine ilmeklerimi gördüğünüz gibi haroşa olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şöyle döndüğümüz anda bakın burada 2 diş haroşamız oluştu bile yeşil ipimiz ile. Hanımlar ben bu kenarıma 2 diş haroşam oldu. Ben bu kenarıma toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre 15 sıra haroşa tam geldi. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçün. Şöyle ki patiğinizin burnunu şöyle ayağınızın burnuna koyacaksınız parmak ucunuza. Sonrasında bu kenarını örüp bakın şu bölüme kadar öreceksiniz. Yani topuğunuzun kenarına gelene kadar. Bu şekilde yaparsanız şayet çok daha iyi ve doğru sonuçlar elde edersiniz. Patiğiniz ayağınıza tam olur. Şimdi hanımlar bu sağ kenarımızdaki haroşalarımızı 13 ilmek üzerinden örelim gelelim. Sonra da birlikte sol kenara geçelim. Evet hanımlar patiğimin sağ kenarını ördüm ve geldim. Şimdi 15 sıra haroşam var burada. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde kesim yapacağım hanımlar. Şöyle ilmeklerimi ikişer toplayarak keseceğim. Hanımlar gevşek bir kesim yapalım. Topuğumuzu yaparken buralardan ilmekler çıkartacağız. İlmek çıkartırken zorlanmayalım. Gayet esnek bir kesim yapıyorum. Gevşek bir kesim. Bu şekilde ilmeklerimi ikişer toplayarak kesiyorum. Sonuncu ilmeklerimi de yine bu şekilde kestim. Buraya şöyle bir tane zincir oluşturuyorum ve ipimin ucunu keseceğim artık. Bir miktar ip bırakıyorum. Şöyle ucunu da kesiyorum. Şimdi hanımlar patiğimizin sol kenarını yapacağız. İpimi bu bilek bölümünden ekleyerek sol kenarına başlayacağım. Şöyle ki hemen buradan başlayarak bakın ön yüzden ilmeklerimi örüyorum. Yine haroşa yapıyoruz hanımlar. Şu ilk 2 ilmeği ördükten sonra hemen yeşil ipimin ucunu da kendisine bağlayacağım. Patiğimi sökülmesin diye buraya 2 tane bir düğüm atıyorum. Sonrasında yine ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Sağ kenarı nasıl yaptıysak sol kenarı da aynı şekilde yapıyoruz hanımlar. Buradaki 13 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Geri döndüm.
Yine burada da kenarda tırtıklı bir görüntü oluşması için ipimi şöyle önden gelecek şekilde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi yine haroşa olarak bu şekilde öreceğim. Buradaki 13 ilmek üzerinden haroşalarımı öreceğim hanımlar. Sol kenarı da yine sağ kenarı nasıl yaptıysak aynı şekilde yapacağız. Bu şekilde. Burada bir diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar ben sağ kenara 15 diş haroşa yapmıştım. Sol kenara da aynı sayıda haroşalarımı yapacağım. Sizler sağ kenara kaç sıra haroşa yaptıysanız sol kenara da aynı sayıda haroşalarınızı yapın. Gelin sonra birlikte patiğimizin kenarlarına başlayacağız. Evet hanımlar, sol kenarımı da tamamladım. 15 sıra haroşamı ördüm. Şimdi buradaki kesimimizi de ön yüzden yapacağız. Sağ taraftaki kesimi arka yüzden yapmıştık. Burada da ön yüzden kesim yapacağız. Bu ipuçlarımız bu bilek bölümünde olmayacak. Kenarlarda kalacak çünkü. Yine ilmeklerimi ikişer ikişer toplayarak gevşek bir kesim yapıyorum. Bu şekilde. Dilediğiniz farklı kesim yöntemleri varsa öyle de kesebilirsiniz hanımlar. Önemli olan gevşek bir kesim olması burada. Evet, ilmeklerimi kestim. Hemen buraya da şöyle 2 tane bir zincir çekeyim. Tığıyla daha rahat çekeceğim. Bu şekilde 2 tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü bitirdik. Şimdi bu yanlarına geçeceğiz. Kenarlarda tırtık bir görüntü oluşturalım demiştim. Sebebi şuydu. Şimdi birlikte göreceğiz. Bu kenar yerlerinden, şuralardan hanımlar bakın ilmekler çıkartıyoruz. Tümsek yerlerden şöyle şişimizi takınca ilmeklerimiz geliyor zaten. Yerleri belli. Şöyle. Bakın 2 ilmeğim oldu şu anda. Bu haroşaların tepelerine girerek bakın yerleri belli. Buralardan böyle ilmekler çıkartıyoruz. Şu anda 1, 2, 5 ilmeğim olmuş. Sırasıyla 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu şekilde 20 ilmeğimi çıkarttım bile. Hanımlar biz bu ilmek çıkartma işlemini şu burun kısmına kadar, buraya kadar 6 ilmek başlamıştık. Burunu bu kenara kadar devam edeceğiz. Ben buraya kadar hanımlar toplamda 45 adet ilmek çıkarttım. Sizler bu haroşalı bölümü daha çok yaptıysanız ilmek sayınız 2, 3, 5 farklı olabilir. Ya da az yaptıysanız 2, 3 ilmek fark az olabilir. Bu tamamen ölçülerimize göre değişiklik gösterebilir. Dediğim gibi ben 45 ilmek çıkarttım. Şimdi bu burun kısmına kadar ilmeklerimizi gösterdiğim gibi çıkartalım ve gelelim. Evet, buraya kadar 45 adet ilmeğimi çıkarttım. Şimdi bir diğer şişimi alacağım. Hanımlar siz bu bölümü misinalı şiş kullanarak da yapabilirsiniz. Ama ben misinalı şiş kullanmada zorlandığım için böyle küçük şişlerle 3 tane şişle patiğimin tabanını yapacağım. Hanımlar patiğimize 6 ilmek olarak başlamıştık. 6 ilmek başladığımız yerden de yine bu şekilde 6 tane ilmek çıkartıyorum. Bakın 2 oldu. 3. İlk başladığımız yerden ilmeklerin kenarına girerek şöyle 4 ilmeğim oldu. 5 ve son kez bir de buradan ilmek çıkaracağım. Şu kenardan 6. 6 ilmeğimi de buradan çıkarttım. Sonra yine bir diğer şişimi alacağım. Şimdi de bu kenardan ilmek çıkaracağız hanımlar. Şöyle bakın kenarlara girerek böyle bakın haroşaların tepelerine girerek ilmeklerimi alıyorum. Burada da şu anda kaç ilmeğimiz olmuş? 4, 5, 6. Bakın sırasıyla haroşaların tepelerine girerek ilmeklerimi çıkarıyorum. Hanımlar bu diğer kenardan 45 ilmek çıkartmıştık. Buradan da hanımlar şu sıra sonuna kadar buraya kadar yine aynı şekilde buradan kaç ilmek çıkarttıysak buradan da aynı şekilde ilmeklerimizi çıkartıp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi çıkarttım. Toplam 45 ilmek. Şimdi hanımlar buradaki ipimizin ucuna hemen yine yeşil ipimi bağlayacağım. Böyle buraya bir tane düğüm attım. Sonrasında yine ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Şimdi geri dönüyorum. Yeşil ipim ile ilmeklerimi haroşa olarak öreceğim. Bu kenardaki ilmeğimi şöyle alıyorum, örmeden aldım ilkini. Diğer ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yani ön yüze haroşa düşüyor. Ön yüze bir diş yeşil ipimiz ile haroşamız düşüyor böylece. Hemen şu düğümü de arkada bırakmaya özen gösterelim. Ay önde kalmasın, şöyle bir sıkarak geçirdim. Ya da şu aradan şöyle geçirerek düğümü arkada da bırakabiliriz. Çünkü patiğin ön yüzünde düğüm hoş bir görüntü oluşturmaz. Bakın ilmeklerimi bu şekilde sırasıyla düz olarak örüyorum. Şu anda ön yüze böyle bir diş haroşa düşüyor hanımlar bu şekilde. İlmeklerimizi burada haroşa olarak öreceğiz. Sırasıyla bu şekilde. Bu ilk sıra olduğu için biraz zorlandım. Hanımlar
Bu şekilde örmeye nereye kadar devam edeceğiz? Bu şekilde bu kenarımızı öreceğiz. Sonra burun kısmındaki 6 ilmeğimizi öreceğiz. Sonra diğer şişimizdeki ilmeğimizi bu şekilde dolanarak sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak, yani haroşa olarak yeşil ipimiz ile örelim ve gelelim. Evet hanımlar, ben yeşil ipimle bu kenara kadar ilmeklerimi haroşa olarak ördüm ve geldim. Patiğimizin bu kenarından hanımlar bir diş yeşil haroşamızı yapmış olduk. Böylece buradaki bölümü. Ben hanımlar bu haroşalı bölüme sırasıyla puantiyelerimde kullandığım renklerimi kullandım. Sarı, beyaz, pembe. En son tekrardan bir sırada yeşil ile haroşamı yaptım. Toplamda 5 sıra oluyor. Bakın bir tane yeşil ile yapmıştık. 3 tane de renklerimizle yaptık. 4. Bir de en son yeşil ile yaptım. 5. 5 sıra haroşamı böyle rengarenk yaptım. Patiğimize de çok yakıştı. Çok güzel, değişik bir hava kattı. Şimdi sarı ipime geçeceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde düz olacak şekilde ilmeklerimi örünce bir diş haroşamız oluyor zaten. Hemen şöyle yeşil ipimi aradan arkaya doğru alıyorum. Buraya sarı ipimi ekleyerek sarı ile devam edeceğim. Yeşil ipimiz beklesin hanımlar. En son 5. haroşamızı yaparken yine yeşil ipimizi kullanacağız çünkü. Bu şekilde bakın sarıyı ekledim. Sarı ipim ile burada haroşalarımı öreceğim. Yine sarı ipimin ucunu da kendine bağlayayım. Rengarenk haroşalarımı yaptım. Sizler dilerseniz ana renk ile de 5 diş haroşa yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi patiğinizi kombinleyebilirsiniz. Şöyle, hatta örerken de sarı ipimin ucunu gizleyerek gideyim. Sonradan ip gizlemeyle de uğraşmayız böylece. Bu şekilde. Şimdi hanımlar, diğer uca kadar gideceğiz bu şekilde. Böyle öreceğiz, dolanacağız. Diğer uca kadar öreceğiz. Tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde tekrardan ilmekleri sarı ile haroşa olarak öreceğiz. Buraya geleceğiz. Bir diş sarı haroşamız olacak. Sarıdan sonra diğer rengimi ekleyeceğim, beyazı. Beyazla bir diş haroşa yaptıktan sonra da pembemi ekleyeceğim. Pembeden sonra da yine bir sıra ana rengim olan yeşil ile bir diş haroşamı yapacağım. Sonra da tabanımıza geçeceğiz. Yani burada toplamda 5 diş haroşamız olacak. Şimdi hanımlar, bu kenara bu şekilde 5 diş haroşamız olacak şekilde örelim, gelelim. Ondan sonra da birlikte patiğimizin tabanına başlayalım. Evet hanımlar, ben patiğimin kenarlarına bu haroşalı bölümleri ördüm ve geldim. 5 diş haroşam oldu burada. Bakın ilk yeşilim vardı. Sarı 2, beyaz 3, pembe 4. En son yeşil ile gittim 5. Şimdi tabanımızı yapacağız. Öncelikle şöyle ön yüzdeyiz hanımlar. İlk şişimdeki 45 ilmeğimi yine haroşa olarak öreceğim. Taban kısmında da yine haroşalara devam edeceğiz. Ama öncesinde ilk şişimdeki 45 ilmeğimi normal düz olarak öreceğim. Haroşaya devam ediyoruz. Burası düz örgü olduğu için hanımlar ilmeklerimi birazcık hızlı örüyorum. Çünkü burada anlatılacak bir detay, bir model, ayrıntı, hiçbir şey yok. Bu şekilde hepsini sırasıyla düz olarak örüyorum. Bu ucuna kadar öreceğim hanımlar. Bu ucundaki 6 ilmeğime kadar öreceğim. Bakın patiğimin burun kısmına geldim. Burada 6 ilmeğim vardı. Bu 6 ilmeğimi de yine öreceğim. Tabanımızda 14 ilmek olana kadar şişlerimizden birer ilmek alıp bu ortaya ekleyeceğiz hanımlar. Bakın 6 ilmeğimi ördüm. Sonra şu 6. ilmeğimi yarım aldım. Tekrar düzelteyim. Sonra hemen yanındaki şişten bir ilmek daha örerek alıyorum. Tabanımızda şu an 7 ilmek oldu. Şimdi geri döneceğim. Bu aşamada hanımlar ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeğimizi örmeden alacağız. Sonrasında diğer ilmeklerimi örüyorum. Burada 7 ilmeğimiz oldu. Bakın sonuncu ilmeğimi de 7. ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu taraftaki şişimden bir adet ilmeğimi örerek ortaya ekliyorum. Ortada 8 ilmeğimiz oldu. Tekrar geri döndüm. İpim yine karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tabandaki 8 ilmeğimi ördüm. Hemen şişimden bir ilmek daha örerek alıyorum. Tabanıma ekliyorum. Tabanımda 9 ilmeğim oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu tabanımızdaki 9 ilmeğimizi bu şekilde öreceğiz. Sonra da diğer şişimizden de bir adet ilmeği örerek tabana ekleyeceğiz. 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi şişimden bir adet ilmeğimi örerek tabana ekliyorum. Tabanımızda 10 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyorum. Yine ipim karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabanımızdaki 10 ilmeğimizi ördük. Hemen şişimden bir adet ilmeğimi de örerek alıyorum. Tabanıma ekledim. 11 ilmeğim oldu. Tekrardan geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi örüyorum.
Şimdi hemen yan taraftan bir ilmek daha örerek tabanımıza ekliyorum. Şimdi geri döndük. Tabanımızda hanımlar şu anda 12 ilmeğimiz var. 3, 6, 9, 12. 14 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu tabanımdaki 12 ilmeğimi böyle öreceğim. Sonrasında şişimden de bir adet ilmek alıyorum, tabanıma ekliyorum. 13 ilmeğim oldu. Geri döndüm. İpim yine karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Tabanımdaki ilmeklerimi tekrardan örüyorum şimdi. 13 ilmeğimi öreceğim tabanımdaki. En son şişimden de bir adet ilmek alıyorum. 14 ilmeğim oldu. Şimdi geri döneceğim hanımlar. Artık 14 ilmek üzerinden devam edeceğiz. Yani bu bölümde hanımlar ilk 13 ilmeğimizi öreceğiz. 14. ilmeğimizi örerken şişimizden de bir ilmek alacağız. İkisini keseceğiz. Şöyle ki yine ipim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bu şekilde ilk 13 ilmeğimi örüyorum. Yani tabanımda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. 14. ilmeğimi örerken kesimimi yaptım. Tekrardan geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Yeniden tabanımda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Buradaki sonuncu ilmeğimi örerken şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum hanımlar. Tekrardan geri döndüm. Böyle devam edeceğiz. İlk 13 ilmeğimizi öreceğiz. 14. ilmeğimizi örerken şişimizden de bir ilmek alacağız. Keserek öreceğiz. Bu şekilde patiğimizin tabanını 14 ilmek olarak örüp tamamlayacağız. İlmeklerimi örüyorum. Bakın son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken de yine şişimden de ilmek aldım. İkisini keserek ördüm. Tekrardan geri dönüyorum. Son kez bir daha göstermek istiyorum. İpim yine karşı tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14. ilmeğime gelince şişimden de bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın burun kısmımız şöyle oval bir görüntü oluştu burada. Ve artık patiğimizin tabanı hemen modelim üzerinde göstereyim. Bu şekilde 14 ilmek olarak örülüp tamamlanacak. Şimdi hanımlar biz bu işleme nereye kadar devam edeceğiz? Hemen onu da söyleyeyim. Bu yanlardaki şişlerimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar patiğimizin tabanını 14 ilmek olarak sizlere tarif ettiğim gibi keselim ve gelelim. Sonrasında birlikte topuğumuza başlayalım. Evet hanımlar, patiğimin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm ve geldim. Yan şişlerdeki ilmeklerim bitti. Sadece tabanımı yaptım. 14 ilmeğim kaldı. Şimdi 14 ilmek üzerinden patiğimizin arkasını yapacağız. Yine haroşa örgüye devam ediyoruz hanımlar. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yani 14 ilmeğim vardı. İlk 12 ilmeğimi örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın kenar ilmek yerlerinden hemen sıradaki kenar ilmek yerim pembe. Pembe kenar ilmek yerinin iki kanadına birden girip ilmek çıkartıyorum. Burada kesim yaptık. Burada tekrar ilmek çıkarttık. Tekrardan 14 ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. İpimiz yine karşı tarafta oluyor. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın hanımlar son 2 ilmeğim kaldı. Yine burada da son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Geri döndüm. Bu sağ taraftan ilmek çıkartırken hanımlar geri döneceğiz. Ön yüzden çıkaracağız. Bu tarafta pembe kenar ilmek yerinden çıkartmıştık. Burada da yine pembe olan yere şöyle şişimi takıyorum. Burada ip geçişi olduğu için burası biraz sık hanımlar. Tığ yardımıyla pembe kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle. Tığla bile ilmek çıkaramadım. Ne oluyor, bana nazara mı geldim? Evet, ilmeğimi çıkarttım. Sonrasında hanımlar yine bu ilk çıkarttığımız ilmeği örmeden alıyoruz. Tekrardan son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi öreceğim. Arka bölümde yapacağımız işlem bu hanımlar. Dikişe gerek kalmadan patiğimizin arkasını bu kenarlarına böyle takmış oluyoruz. Son 2 ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimizi bu şekilde kesiyoruz. Ve sıradaki kenar ilmek yerim bakın beyaz. Beyaz kenar ilmek yerinin 2 katına birden, bakın şuraya birden giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan geri döndüm. Karşılıklı olarak, eşit olarak ilmek çıkartalım ki hanımlar patiğimizin arkası simetrik olarak ilerlesin. İpim yine karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım.
Son 2 ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum. Bu şekilde kesim yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzde bu taraftan da ilmeğimi çıkaracağım. Karşı tarafta beyaz kenar ilmek yerinden çıkartmıştık. Burada da yine beyaz olan yere şöyle giriyorum. Burada ip geçişi olduğu için burası sık hanımlar. Bu yüzden tığımdan yardım alıyorum burada. İlmeğimi çıkarttım. Arka bölümde yapacağımız işlem bu hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 2 ilmeği keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkartacağız. Yapacağımız işlem bu. Bu şekilde bakın son 2 ilmeğimi kesiyorum. Sıradaki kenar ilmek yerimde sarı. Sarı kenar ilmek yerine şu şekilde giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Tekrardan döndüm. Arka yüzdeyim. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim. Arkasını bu şekilde örüp tamamlayacağız. Bakın yine son 2 ilmeğimi kesiyorum. Geri döndüm. Ön yüzde. Buradan da yine sarı kenar ilmek yerinden şöyle giriyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Bu şekilde hanımlar. Yapacağımız işlem bu. Hanımlar biz bu işleme nereye kadar devam edeceğiz? Hemen onu da açıklamak istiyorum. Son kenar ilmek yerlerine kadar bakın buraya ve buraya kadar bu şekilde patiğimizin arka bölümünü öreceğiz. Şimdi hep birlikte sizlere tarif ettiğim gibi son kenar ilmek yerlerine kadar patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar patiğimin arka bölümünü tamamladım ve geldim son kenar ilmek yerlerine kadar bakın bu şekilde arka tarafını bitirdim. Şimdi buradaki ilmeklerimizi artık keseceğiz hanımlar. İkişer ikişer toplayarak kesim yapıyorum. Yine çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar. Esnek olsun biraz çünkü bilek bölümüne denk geliyor buralar. Patiğimiz ayağımıza rahat girsin diye. Bu şekilde bakın ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Yine bunu da alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Şimdi hanımlar burada tümsek bir görüntü oluşmasın diye tığım ile hemen dibine sık iğne olarak batacağım. Şu şekilde. Hanımlar bakın ben bu patiğimin kenarına şöyle ana renk ipim ile bir de kenar oyası gittim. Sizler dilerseniz böyle sade de kullanabilirsiniz. Ama ben kenar oyası yapmak istedim. Yapmak isteyenler için de hemen yapılışını da anlatacağım. Bir tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. Şöyle hemen önündeki kenar ilmek yerine tekrar göstereyim. Şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek şöyle batıyorum. Kirpiğim için 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar yapmış olduğum sık iğnenin içine geri dönüp bu şekilde batıyorum. Bunu topluyorum. Bakın buraya bir adet kirpik oluştu. Tekrar öndeki kenar ilmek yerine girerek kirpiğimi buraya sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi yenisini yapacağız hanımlar. Tekrar bir önceki öndeki bakın sıradaki kenar ilmek yerine batıyorum. Sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine tekrar batarak kirpiğimi oluşturuyorum ve ilmeklerimi topluyorum. Hemen sıradaki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitliyorum. Yeniden öndeki kenar ilmek yerine batarak sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak kirpiğimi oluşturuyorum ve hemen önündeki kenar ilmek yerine batıp kirpiğimi sabitliyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi patiğimizin kenarını bu şekilde sizlere gösterdiğim gibi kenar oyası ile tekrar dolanalım. İlk başladığımız yere kadar yapıp gelelim. Evet hanımlar ilk başladığım yere kadar kenar oyamı bakın yaptım ve geldim. Patiğimin çevresini dolandım. En son buraya bir tane sıkı bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Böylece patiğimiz bitti. Hemen buradaki ipimi de gizleyeceğim. Sonra da manken ayağımıza giydireceğim patiğimizi. Bir de öyle görelim. Bakın ilmek aralarından geçirerek arka kısımdan şuralardan ipimin ucunu gizliyorum. Görüntü itibariyle hanımlar bakın patiğimiz şöyle. Gayet esnek haroş örgü olması itibariyle ayağı rahat oluyor. Ayağı saran bir patik. Hemen manken ayağıma da giydireceğim şimdi. Ben çok beğenerek yaptım hanımlar. Çok severek yaptım. Umarım sizler de seversiniz. Hemen şöyle güzelce giydireceğim. Yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum hanımlar. Çok güzel bir patik oldu. 5 diş patik bilmeyen hanımlar için çok ideal bir model diye düşünüyorum. Mutlaka deneyin. Hemen. Bakın hanımlar. Patiğimizi şöyle bakın ayağıma giydirdim. Görüntü itibariyle patiğimiz şöyle oldu. Hemen topuk kısmını göstereyim. Arka bölümünü şöyle. Ön bölümünü göstermek istiyorum. Tabanımız. Patiğimiz böyle oldu.
Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.